Merhaba arkadaşlar. Bahar da geldi zaten, yaz da geldi aslında. Havalar da güzelce ısındı. İnsan bu havalarda pek de böyle evde durmak da istemiyor ama ne yapacaksınız? İşimiz var. İnternet sitenizde etkileşim alıyor musunuz arkadaşlar? Yani etkileşim derken insanlar size sitenizin üzerinden ulaşabiliyorlar mı? Ya da e-posta yazabiliyorlar mı? Ya da nasıl diyeyim mesaj atabiliyorlar mı? Bunun gibi işlemler yapabiliyorlar mı? Ya da bir e-ticaret siteniz var. İnsanlarla bir şekilde müşterilerinizle etkileşim kurmanız lazım. Bu videoda şimdi bir yardım masası oluşturacağız. Beyaz masa oluşturacağız. Yardım masası oluşturacağız. İnsanlar sizinle daha hızlı bir şekilde etkileşime geçebilecekler. Akıllarına gelen bir soru olabilir ya da bir ürün hakkında bilgi almak isteyebilirler. Ya da sitede işte herhangi ne yapıyorsanız artık sitenizin, internet sitenizin konusu ne ise artık onunla ilgili bir etkileşim yaratmak gerekirse bu yardım masası mı diyelim artık ya da support diyorlar İngilizcesi ya da help desk diyorlar yardım masası gibi destek talebi oluşturabilecekleri bir eklenti üzerinde çalışacağız arkadaşlar. Çok fazla anlattım aslında. Hadi geçelim hemen eklentiyi bir inceleyelim. İncelemesini yapacağımız eklenti bu arkadaşlar. Geliştiricinin WordPress sayfası. Oradan eklentiye ulaşabilirsiniz tabii ki. İsmini yazın bu şekilde ulaşabilirsiniz. Şu anki WordPress sürümüyle de uygun. Yani uyumlu. Ondan sonra bayağı da bir kurulumu yapılmış. Şimdi bu eklentiyi tabii ki inceledim ben. Artıları ve eksileri de var. Sonuçta bu ücretsiz kısmıyla tabii ki çalışacağız. Şimdi Türkçe kısmına bir bakalım. Şöyle bir Türkçe'ye çevirelim. Türkçe'ye çevrilmiş hali de bu yardım masası ve müşteri destek bilet sistemi. Zaten isminden de anlaşılacağı gibi arkadaşlar. Burada sitenizde, internet sitenizde insanlar sizinle etkileşim sağlayacaksa bir şekilde işte bir talep oluşturacaklar. Konuyu anlatacaklar size. Siz de dönüş sağlayacaksınız. Şimdi eklentinin özelliklerinden biri de şöyle bir şey var. Bunu form şeklinde de kullanabiliyorsunuz. Yani açılan talepleri mesela başkaları da görebiliyor arkadaşlar ama ben çok fazla tavsiye etmem. Zaten öyle bir ihtiyacı varsa forum eklentisi kurun. Sayfanızda forum olsun ama müşteri talep sistemi bence müşteriye has. Yani müşteri derken ziyaretçiye has olması daha önemli bence. Siz görebilirsiniz, adminsiniz, yöneticisiniz ya da sitenizde başka farklı çok fazla insan varsa arkadaşınız, dostunuz ya da moderatör tarzı, yönetici tarzı onları temsilci olarak atayabilirsiniz. İnsanlar belli bölümlerde eğer sitenizde, internet sitenizde birden fazla bölümleriniz varsa mesela işte bunları atayabilirsiniz. Oraya gelen sorularda, taleplerle ilgilenebilirler. Dediğim gibi artı ve eksileri var. Biz ücretsiz kısmıyla tabii ki çalışacağız. Ücretli sürümü de var bu eklentinin. Şimdi artı ve eksilerini tabii ki çıkardım. Notlarımı aldım. Birincisi WooCommerce desteği yok arkadaşlar. WooCommerce desteği ücretli versiyonu da var. Onda da zaten geliştiricinin resmi sayfasını ekleyeceğim. Orada anlatıyorlar zaten. Hatta bir destek sayfası var. Destek sayfasını zaten özellikle de söylüyorum bu eklentiyi kuracaksanız lütfen girin inceleyin. Çünkü orası çok işinize yarayacak. Ben eklentiyi yani nasıl diyeyim size orayla birlikte yürüttüm. Destek sayfasından aldığım çok kıymetli bilgilerle hatta inceledim diyebilirim. O yüzden de videonun açıklamalar kısmında olacak. Lütfen girin arkadaşlar. Bu eklentiyi kuracaksanız o destek sayfasını da inceleyin. Bunun haricinde memnuniyet anketi ücretli versiyonda. Yani bir talep açıldığında talebi sonlandırdığınızda artık işte sonuçlandırdığınız ve sonlandı kapattığınızda karşı tarafa bir memnuniyet anketi vardı. O da ücretli. Yani önemli derken bunlar olmasa da olur. Sonuçta amacımız burada karşı tarafta yani siteyle ziyaretçi, site ziyaretçisi ya da üye, abonesi neyse artık fark etmez. Bir etkileşimi hızlı bir şekilde etkileşim sağlamak. Önemli olan bu. Bu yüzden de sayfa üzerinden de yani yok e-posta gir yaz bilmem ne falan gerek kalmayacak arkadaşlar. Direkt olarak zaten sayfanıza şöyle bir şey üye ise abone ise üye ise artık direkt olarak destek kısmında zaten faydalanabiliyor. Ama eklentinin özelliklerinden biri de misafir olarak falan da var. Bunları bilmiyorum artık hani siz açarsınız açmazsınız. Misafir olarak mesela bir tek kullanımlık şifre verip tekrar oradan mesela giriş yapıp size gene soru iletebiliyor. Bu tip özellikleri de var eklentinin. Güzel yani biraz şey gibi kurcaladığınız zaman böyle biraz inceleyin çok güzel şeyleri var. İmkanları falan var. Elimden geleni yaptım. Hatta kendi internet sistemde de şu an kullanıyorum arkadaşlar. Başladım. Destek talebi diye orada bir menüde göreceksiniz zaten arkadaşlar. Oradan da eğer sitede ilgilendiğiniz konularla ilgili
YouTube'da mesela ya da yaptığınız yorumlarda herhangi bir sıkıntı sorunun olduğunuz zaman resim paylaşamıyorsunuz. Buradan da bana ekran görüntülerini gönderebilirsiniz talep oluşturarak arkadaşlar. Artı otomatik kapatma yapmıyor. Siz eğer sonuçlandığı zaman ya müşteri yani karşı taraf kapatacak ya da siz kapatacaksınız. Ücretli versiyonuna otomatik olarak belli bir süre verip kendisi konuyu, talebi kapatıyor arkadaşlar. Bunlar tabii ki göze çarpanlar, benim gözüme çarpanlar ama ücretsiz kısmında da arkadaşlar dediğim gibi gayet işinizi görüyor. Çok rahat işinizi görüyor. Hiç böyle sıkıntı yaratmayın kendinize. Ben tavsiye ederim. Zaten şimdi eklentiyi kuracağız ve inceleyeceğiz. Testini yapacağız. Gayet güzel de çalışıyor. Türkçe tarafına baktık. Destek sayfası bu arkadaşlar. Bakın burada zaten eklentiyle olduğu gibi ücretli ve ücretsiz kısmı hepsi içinde zaten burada destek. Hepsini yazıyor. Türkçe çevirin. Gerçekten de işinize yarayacak. Kullanacağınız bilgiler çok fazla. Burası da resmi ofisiyel sayfası. Hatta fiyatına hiç bakma. Ben de bakmadım. Bir bakalım. Yıllık ve ömür boyu varmış. Mesela yıllık olarak tek site olması. Evet, tek site $80. Öyle gidiyor. Bakın 5 site 20 site falan demiş. Ömür boyu neymiş? $250. Yani işinizi böyle bir şeye ihtiyacınız varsa bakacaksınız arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Bakın ben yönlendirme yapmam. Eklentiyi inceliyorum. Yani siz kendiniz de inceleyip sayfanızda kuracaksınız, edersiniz, bakarsınız. Hoşunuza giderse neden olmasın alırsınız. Ben tabii ki test sayfamda yaptım. Bakın bu bir kontrol paneli. Destek eklentisinin yani dediğim gibi bir kontrol paneli. Buradan işte açılan biletler falan diyor ama bunu talepler dil dosyası da Türkçe dil dosyası geliyor arkadaşlar. Eklentiyle birlikte geliyor. Birazcık tabii ki eklemeleri var. Onları Türkçeleştirdim ben de. Bazı kısımlarda gördüğünüz gibi bakın olmuyor. Bunlar da yapacak bir şeyiniz yok sonuçta. Onlar dil dosyalarında yok ama %100 Türkçeleşiyor. Yani %100 derken %98 diyeyim artık 99 Türkçeleşiyor. Gayet iyi. Eklentiyle birlikte Türkçe dil dosyası geliyor. Ben yine ama eklentilerle birlikte gene çevirdim. Düzelttim birazcık da. Bilet kısmını talebe çevirdim. Öyle diyeyim size. Talep şeklinde yaptım. Burada yok tabii ki gözükmüyor. Onu şimdi incelerken göreceğiz. Böyle bir kontrol paneli var. Bakın talep listesi var. Gelen talepleri görebileceğiniz işte kapatılmış açık şeklinde bu falan şeklinde görebiliyorsunuz. Siz kendiniz talep oluşturabiliyorsunuz mesela. Buradan istediğiniz bir üyeye yönlendirebiliyorsunuz talebi. Profili var, temsilci profili falan. Yani dediğim gibi ücretsiz versiyonuyla gayet güzel, iyi çalışıyor arkadaşlar. Hatta işte dosya bile ekleme özelliği falan da var. Ve ne yapalım? Uyarımızı yapalım. Ondan sonra da artık eklentinin kurulumuna geçelim. İnceleyelim değil mi? Evet. Eklentimizi bu sitede inceleyeceğiz arkadaşlar. Gene internet üzerinde bir mağaza sitemiz vardı biliyorsunuz, e-ticaret sayfamız. Burada deneyeceğiz. İnternet üzerinde denemiş olacağız sonuçta. Lokalde de ben zaten internet üzerinde denedim. Lokalde de büyük ihtimal çalışır diye düşünüyorum aslında. Kontrol paneline geldik. Hemen eklentiler kısmına geliyorum. Yeni eklenti ekle diyorum arkadaşlar. Eklentinin ismini de alalım tabii ki şöyle. Kopyalayalım. Arama kısmına eklentinin ismini yazın, yapıştırın ya da aratın. Direkt çıkacak. Bu şekilde bakın 255 tane 5 yıldızı var. Ya ücretsiz dediğim gibi arkadaşlar, ücretsiz sürümü gayet işinizi görür. Böyle bir eklentiye ihtiyacınız varsa. İnsanlarla, ziyaretçilerle, işte gelen sitenize gelen insanlarla bir etkileşim yaratmak için, hızlı memnuniyetlik yaratmak için bence böyle bir şey kullanılabilir. Neden olmasın? WordPress sürümümüzde de uyumlu dedik. Şimdi kuralım ve etkinleştirelim. Eklenti kuruldu ve etkinleştirelim. Evet, eklentiyi kurduk, etkinleştirdik. Şöyle bir yenileyelim hatta. Sol tarafta bakın destek kısmı diye geliyor zaten. Türkçe, dediğim gibi Türkçe dil dosyası da var. Ama bir güncellemesini, bir eşitlemesini yapın. Ondan sonra tekrar kullanabilirsiniz ama bu şekilde de kullanılıyor zaten. Eklenti ayarlarına geçmeden önce 2 tane işlem yapacağım arkadaşlar. Birincisi logo üzerinden bir dil dosyasını güncelleyeceğim. Ondan sonra da eklentinin çalışması için, yani ön uçta sayfamızda çalışması için bir kısa kodla sayfa oluşturacağım arkadaşlar. Sayfanın içine ekleyeceğim. O hazırda bulunsun. Ondan sonra da ayarlara geçeceğim. Hemen geçelim logoya şimdi. Logo Translate'e geldim. Eklentilere geliyorum. Burada eklentimizi buluyoruz. Gördüğünüz gibi bakın Türkçe.
Şöyle hemen bir eşitleme yapalım. Güncel diyor. 43 tane çevrilmemiş varmış. Şimdi hemen dil dosyasını yüklüyorum. Şimdi bir eşitleyelim. Tamamdır. Eşitlendi. Geldik sayfalara. Yeni bir sayfa ekle diyorum. Başlığı destek olsun. Hemen şu kısa kodu alacağım. Burada kısa kod aldık. Buraya yapıştıralım. Yayınla diyorum. Burada bu sayfada hazır olsun. Öyle diyeyim. Şimdi artık ayarlara geçebiliriz arkadaşlar. Eklentiye geldik. Bakın destek, talepler, ayarlar. Ayarlarla başlayalım. Ondan sonra diğer sekmedeki menülere bakarız arkadaşlar. Ayarlara bir gelelim. Ayarlar genel ayarlarla başlıyor arkadaşlar. Bunlar zaten dediğim gibi Türkçe olduğu için arkadaşlar çok rahat anlayabiliyorsunuz. Kendi dilinizde sonuçta. Herhangi bir şey mesela değiştirilecek kısımlar, bakın şöyle diyeyim. Destek diyorum. Destek talebi. Destek talebi diyelim. Kendinize göre de ayarlayabilirsiniz ama bunları zaten değiştirmeyin bakın. Bunlar varsayılan olarak gelenler. Bunlarda değişiklik yapmayın. Değişiklik yaparsanız daha önce bir test edin, bakın edin. Ondan sonra çünkü şu an mesela aslında sayfamızda çalışıyor. Nasıl çalışıyor diyeceksiniz. Normalde sayfaya gelip bakın şimdi. Daha menüye koymadık gerçi ama olsun. Destek dediğimde bakın gördüğünüz gibi şu an çalışıyor. Orada genelde aynen burada yapılacak bir şey yok. Sayfa ayarlarına gelen şunu bir gönder diyelim. Kaydetsin. Sayfa ayarlarına geldik. Şimdi oluşturduğumuz sayfa. Az önce oluşturduğumuz sayfayı burada bulun arkadaşlar. Bakın destek sayfası. Buraya destek diyorum. Bu şekilde seçili olsun. Bunu da böyle kaydedeceğim. Misafir girişler, misafir taleplerde de mesela arkadaşlar videonun başında söylediğim gibi bir tek seferlik bir şifre oluşturup mesela giriş yapılabiliyor. Böylece sitenize kayıt olmuyor ama arkadaşlar. Yani giriş yapan kişi misafir olarak girdiği için site kaydı olmuyor. Açabilirsiniz, siz bilirsiniz. Ben açmıyorum ama size kalmış. OTP dediği şekilde mesela OTP giriş diyor, etkinleştirebilirsiniz ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Bakın kullanıcı girişi şurası mesela önemli olan. Kullanıcı girişi, kendi eklentinin bir kullanıcı girişi var varsayılan. İsterseniz sitenizin de WordPress sitenizin de temanızın artık özelliğine bağlı WordPress'in kendi giriş kısmını da kullanabilirsiniz. Ya da özel bir şey kullanıyorsanız onun linkini mesela buraya yazabilirsiniz. Giriş sayfasının linkini. Varsayılan olarak kullanıcı kaydı. Bu kullanıcı kaydını da açarsanız arkadaşlar, varsayılan olarak açarsanız destek talebinde bulunurken açılacak pencerede mesela, hatta şöyle yapalım. Bir tane özel pencerede açalım bunu. Bu şekilde açarsanız bu özel pencerede sonuçta. Yoksa öteki türlü site admininde olduğum için bunları göremiyoruz. Kullanıcı adı, yani burada bu şekilde bakın kendi eklentinin oluşturmuş olduğu bir giriş ve kayıt sayfası var. Bakın. Şimdi kayıt ol şeklinde bakın böyle, ya da işte buradan giriş yapabilir. Bu eklentinin varsayılan ya da WordPress'in varsayılan olarak seçebilirsiniz. Varsayılan olarak da kalsın. Şunu da etkinleştireceğim gene ben şimdi OTP'de etkinleştireceğim. Bu şekilde açık kalsın. Ön belleği bir temizleyelim de hazır bulunsun. Sayfa ayarlarında dediğim gibi bakın varsayılan dedik. Dosya eklerine bakalım. Dosya yükleyebiliyor. Karşı taraf mesela bir ekran görüntüsü yükleyebilir. Ya da burada sizin seçici, bakın bir sürü özellik var burada. İşte videodan tutun da ses dosyasına kadar, GIF'e kadar bakın. PNG, GIF, JPEG, MOV, AVI, MP3. Burada siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Hepsini isterseniz gösterin, isterseniz göstermeyin tabii ki. 20 MB diyor, megabayt, ama bunu tabii çok yüksekte tutmak bilmiyorum. Artık size kalmış.
Buraya mesela arkadaşlar neleri göstermek istiyorsanız, yani nelerin yüklenmesini istiyorsanız tek tek yazacaksınız. Satır satır. Mesela JPEG evet olsun bu şekilde. Bakın bu şekilde alt alta gelecek şekilde yazın arkadaşlar. PDF falan işte. Neyse. Tarayıcıda açmayı deneyin. Tamam. Bunu da böyle kaydetsin. Bir teşekkür sayfası var. Talep oluşturduktan sonra karşı taraf mesela talebi oluşturduğu, gönderdiğinde karşısına çıkacak kısım. Bunları Türkçeleştirin. Bunlar dil dosyasında yok. Bunları Türkçeleştirin arkadaşlar. Şöyle hatta çevirelim. Bakın bize ulaştığınız için teşekkür ederiz bilmem ne bla bla bla. Hemen şöyle mesela yapıştırın. Altında da zaten açtığı talebin bir URL yani kısa internet adresi var. Bu hem temsilciye gidecek hem de bunu yazan karşı tarafa yani kimse ona gidecek arkadaşlar. Gösterecek, gitmeyecek aslında, gösterecek. Bize gelecek, size admin'e gelecek. Yani kolu temsilci kimse ona gelecek. Karşı tarafta bunu görecek. Mesela şunu da hemen çevirelim. Aynısı zaten. Bu şekilde. Makroda ekleyebilirsiniz. Mesela bunun önüne şuraya bir isim at mesela ne diyelim? Kapanış adı mevcut kullanıcı adı. Kullanıcı adı olabilir. Şöyle bir şey. Mesela merhaba deyip böyle bir şey yapabiliriz. Bunları ayarlayabilirsiniz. Bakın teşekkür metni. Kontrol paneline geçelim. Kontrol paneli arkadaşlar şu destek sahibi. Kontrol paneli dediğimiz kısım bu. Burası arkadaşlar. Burada mesela sizin haftalık mesela işte ne kadar talep aldınız, kaç tanesi açık pozisyonda, kaç tanesi kapatılmış ya da kaç tanesi cevap bekliyor. Bunları görebileceğiniz alan kontrol paneli burası arkadaşlar. Kontrol, rapor, cevapla not atanan, izin verilen son etkinlik günlükleri demiş filan. Kontrol panelinin otomatik yenileme böyle bir şeyi var. Belli bir süre içerisinde sayfa kendi kendini yeniliyor ki mesela yeni gelen talepler ön bellek kullanıyorsanız mesela sayfanızda bu biraz zor olabilir. Bunu açabilirsiniz bence. Açtığınız zaman bu belli süreliklerle tarayıcıyı talep kısmını sürekli yeniler. Bence güzel yapmışlar bunu da iyi düşünmüşler. Kartlar dediği kısımda şunlar arkadaşlar bakın. Kartlar dediği kısım. Bakın yeni mesela bu yeni talep şunu hemen düzeltelim. Yeni talep etkinleştirdik. İzin verilen temsilci rolleri. Bu iki kişi mesela kontrol panelinde görebiliyorlar. Yani biri admin zaten biri de temsilci. Çözülmemiş atanmayanlar kapalı ve benim dediğinde mesela o talebi üstlenen kişide gösteren kısımdır. Yani şuraya mesela şimdi bunları test yaparken bir test oluşturacağız. Bir talep oluşturacağız mesela. Hepsini göreceğiz orada. Ne işe yaradıklarını, ne yaptıklarını falan. Kartlar dediği kısımda bu. Şöyle kaydedelim hatta. Bileşenler de arkadaşlar şu kısım. Şunlar arkadaşlar birer bileşen. Bakın. Bunlar dil dosyasında geçmiyor arkadaşlar. Sizin kendiniz Türkçeleştirmeniz lazım. O da bakın. Şöyle. Şuradaki kalem işaretine bastığınız zaman hemen talep istatistik diyelim dedik. Tamam işte şöyle. Bunları tek tek yani kendi dilinize çevirebilirsiniz. Kaydedelim. Şöyle hatta yani internette çalıştığınız için ön bellek sorunu olabilir ama bakın geçti neyse. Talep istatistik. Tamam. Kontrol paneli de bu şekilde. Burada bileşen ekleyebiliyorsunuz diyor. Bakalım bileşen ekleme ne varmış? Var mıymış herhangi bir şey? Yok. Çünkü hepsi açık şu an. Bunu mesela şöyle bir şey var. Kaldırmak istediğinizde mesela ben bunu kaldırmak istiyorum. Şu kısmı. Oradan buldum. Gene kalem işaretine bastım bakın. Hayır diyebilirim. Burada da işte grafik tarzının işte şeklini pasta şeklinde demiş. Tatlı çörek demiş. Tatlı çörek ne ya? Yatay çubuk, dikey çubuk şeklinde mesela grafik özelliklerini değiştirebilirsiniz. Hayır diye seçtiğimde mesela bakın. Gönder diyeceğim. Bu kırmızılaşacak. Yani pembeleşecek. Burada da bu kalkacak şimdi.
Yani ben onu kullanmıyorum arkadaşlar icabında. Çok ihtiyacım yok. Çok böyle istatistik yani rapor gibi şeylere ihtiyacınız yoksa, mesela bu hafta ne kadar açılmış edilmiş falan, bunlara ihtiyacınız yoksa bunları kapatabilirsiniz. Sizin için önemli olan aslında şu kartlar, bir de şurası arkadaşlar baktığınız zaman. Yani burası şu alan, öyle diyeyim. Kontrol panelinde bu şekilde. Talep kategorilerine bakalım. Talep kategorileri, burada da internet sitenizin artık özelliğine bağlı. Mesela işte farklı alanlar, farklı dallar, farklı kategoriler varsa, örnek olarak bizim internet sitemizde mesela Maxentbet'te şöyle 3 tane kategori var. Birincisi işte eklentilerle ilgili, ikincisi işte temalarla ilgili, üçüncüsü de sektörle ilgili ve sektör videolarımızla ilgili, mesela çalışmalarımı paylaştığım kısım 3 tane kategori olarak. Bunu dediğim gibi, eğer internet sitenizde farklı kategoriler varsa, bölümler varsa burada kategori oluşturabilirsiniz. Şimdi genel olarak bir tane zaten geliyor. Yeni ekleyebilirsiniz. Burada mesela şey diyelim, ürün diyorum, mağaza olduğu için sonda mı üstte mi, nerede olsun? Üstte olsun diyorum. Üst kısımda olsun. Bakın, ürün. Bu şekilde kategori oluşturabilirsiniz. Bu ne işe yarayacak tabii ki? Talep oluştururken mesela karşı tarafın anlatmak istediği konunun hangi bölümü ilgilendirdiğini mesela daha iyi olabilir, daha iyi ayrıştırılır. Ve artı yaptığınız bölümlerde eğer temsilci atadıysanız mesela, o alanla ilgili kişi onunla ilgilenir. Burada biraz daha böyle özelleştiriyorsunuz. Talebi özelleştirme aslında bu da. Hangi alanla ilgili, hangi bölümle, kategoriyle ilgili ise onu seçecek karşı taraf. Seçmeyebiliriz, fark etmez, siz kendiniz ondan sonra mesela konunun durumuna göre de taşıyabilirsiniz mesela. Neyse, ürünle ilgili ise ürün kısmına, ya da genelle ilgili ise genel kısma şeklinde. Talep durumlarına bakalım. Bunu komple böyle ince ince yaptığınızda, incelediğiniz zaman detaylı çok falan aslında çok uzun sürer. Neden diyeceksiniz? Niye? Bakın arkadaşlar, bu şu destek kısmında bile, yani şu konuları tek tek değinseniz artık hani bırakın 1-2 saati geçer. Üstünden biraz hızlı geçmek istiyorum bunları. Talep durumları burada. İşte konu talep oluşturduğu zaman açık mı, kapalı mı, işte karşı taraf yazdı mesela, gönderdikten sonra işte temsilciden yanıt bekleniyor şeklinde bir ibare gelir. Yani şu gözükür: siz yazdığınız zaman karşı taraf işte cevap yazması beklenir, müşteri yanıtı bekleniyor falan şeklinde. Konu kapatıldığı zaman da kapalı olarak böyle bir işte renkli şekilde yapılmış. Burada yeni ekle dediğinizde bakalım var mı herhangi bir şey. Müşteri yanıtı bekleniyor, temsilci yanıtı. Yani buraya ekleyebilirsiniz. Farklı bir renk, işte ne bileyim, olabilir. Bir durum olabilir, ne bileyim, bir şey yapılabilir. Ama onun için de mesela şey yapmanız lazım. Tetikleyici koymanız lazım. O da var. Yani neden tetikleyici koymanız lazım? Çünkü karşı tarafa gönderdiği zaman karşı tarafın ne yapması gerektiğiyle ilgili bilmem ne falan. Bunlar tetikleyici üzerinden çalışıyorlar. Bir şeyi tetiklemesi lazım ki bu semboller, yazılar çıksın. Talep öncelikleri burada işte düşük, orta, yüksek şeklinde. Gene dediğim gibi bunların renklerini isterseniz değiştirebilirsiniz. İşte yüksek, bunu farklı renkler, bakın düzenle dediğinizde arka plan rengini örnek olarak işte bakın şöyle kırmızı yaptım. Rengi de beyaz yapalım şöyle. Böyle mesela olabilir. Değiştirebilirsiniz. Çeşitli dediği kısma bakalım. Burada şimdi tabii ki şöyle bir şey var. Talep oluşturulduğunda karşı taraftan bir takım bilgiler alınıyor. Çerezle ilgili bir şey biraz da. Hem bir taleple oluştururken bir kullanım şartları, kuralları koymanız lazım arkadaşlar. Bunu da sayfama girip görebilirsiniz mesela. Orada ben bir sayfa oluşturdum. Kurallar ve koşullar hakkında. Orada mesela okuyabilirsiniz. İşte talep oluştururken nelere dikkat edilmesi gerekir. Onları filan anlatabileceğiniz, okuyabileceği mesela. Çünkü talebi oluşturduktan sonra, göndermeden önce belli 3 tane seçenek, 2 tane, 3 tane seçenek çıkacak. Onları işaretlemesi lazım. İşaretlemezse talebini gönderemiyor arkadaşlar. Bakın etkinleştir demişiz çünkü. Hayır derseniz tamam, sıkıntı yok zaten. O zaman o kutucuk çıkmaz. Şöyle yapalım. Şunu da çevirelim. Bakın hükümler ve koşullara katılıyorum. İşte okudum, anladım filan. Neyse. Öyle bir şey olabilir. Yapıştır diyorum. Tamam.
Ha, güzel yanı, bakın eklentinin güzel yanı şu bir yanda. Şuraya, buraya tıklayın dediği yerde direkt olarak destek kısmına gidiyorsunuz arkadaşlar. Bakın tıklıyorum. Gördüğünüz gibi tabi bunları Türkçe çevirin. Sayfayı Türkçe çevirin ki daha rahat anlarsınız. Bakın burada kullanım koşulları ile ilgili direkt yazıyor zaten. Şartlar ve koşullar bilmem ne falan işte. O yüzden diyorum bu sayfa size çok faydalı olacak. Destek kısmı sayfası çok faydalı olacak. Destek sayfası kısmı çok faydalı olacak. Evet. GDPR çerez yönetimiyle alakalı bir şey arkadaşlar. Avrupa'da bu biliyorsunuz yasal zaten. Bizde de zaten kişisel verileri koruma diyebiliriz. Gizlilik kısmını mesela gizlilik kısmı politikanız olması lazım. İşte GDPR diyebilirsiniz buna. Burada da zaten bakın İngilizcesi, hemen Türkçe çeviriyorum. Diyor ki IP numaranızı alıyorum, işte şunu alıyorum, bunu alıyorum diye. Bakın e-posta adresi, IP adresi, isminizi falan alıyorum ve bunu veri tabanına kaydediyorum arkadaşlar. Yani bunu belirtmeniz lazım çünkü karşı tarafta ileriki zamanlarda mesela daha sonra da size talep bulunduğunda geçmişe dönük mesela görebilirsiniz. Bunları, bilgileri görebilirsiniz arkadaşlar. Hemen bunu da Türkçeleştirelim. Burada da şunu da yapabilirsiniz. Mesela kişisel veri sıfır dediğinizde bu sürekli saklanır arkadaşlar. Belli bir tarihte verebilirsiniz. Size kalmış tabii ki. Bunu da belirtirsiniz. 30 gün boyunca saklanıyor. İşte bir sene boyunca saklanacak ve sonra silinecek zaten şeklinde falan diye yazabilirsiniz. Recaptcha. Evet. Recaptcha'da yaşadığım sıkıntıyı anlatayım şimdi. Nedir? İnternet, benim kendi internet sitemizde yani Maxentmed'de arkadaşlar zaten bir recaptcha kullanıyorum ben. Burada da eklentiye recaptcha eklerseniz, eğer sitenizde recaptcha kurulu değilse tamam, sıkıntı değil. Ama sitenizde recaptcha varsa ayrıyeten burada da recaptcha'yı da açarsanız, etkinleştirirseniz arkadaşlar talep malep gitmiyor. Gönderemiyorsunuz. Yani çalışmıyor, çakışıyor herhalde bir şekilde de ikisi. Aynısı sonuçta. O yüzden de eğer sitenizde recaptcha'nız varsa tamam. Eğer yoksa burada recaptcha alıp burada kullanabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Ben açmıyorum. Gelişmişe bakalım. Gelişmişte en önemli özelliklerden biri zaten. Bakın destek kısmına gittiğinizde zaten bayağı orada yazıyor. Tavsiye ederim, gidin ve okuyun. Genel mod dediği bir kısım var arkadaşlar. Bir de bakın, başkalarının herkese açık biletleri yanıtlamasına izin ver. Şimdi genel modu seçtiğiniz zaman, etkinleştirdiğinizde videonun başında demiştim forum şeklinde de kullanabilirsiniz diye. Forum şekline getiriyor. Nasıl forum şekline getiriyor? Açılan talepleri mesela başka insanlar da, mesela ben bir talep açtım, ikinci şahıs da benim açtığım talebi okuyabiliyor. Altındakini de açarsanız mesela bakın, başkalarının herkese açık biletleri yanıtlamasına izin ver dediğinizde, şunu kapatayım tabii unutmayayım. Bu sefer de sizin açtığınız taleplere temsilcinin yazmış olduğu cevapların dışında ayrıyetten başkaları da cevap yazabiliyor. Yani bir şekilde forum şekline geliyor neredeyse. O yüzden de artık size kalmış, açıp açmayabilirsiniz. Başka burada yapabileceğiniz, yapılacak müşteriye bilgi. Bunlar zaten varsayılan olarak geliyor. Yani başka bir şey yok. Burada yaptığımız yok. Tamam. Bu şekilde burayı da bitirdik. Talep widgetleri demiş. Talep bileşenleri aslında. Kupon durumu, müşteri talep bildirimi demiş, bilmem ne. Bu da şöyle diyeyim size. İşte bir talep açmamız lazım aslında. Talep listesi. Yeni talep diyelim bakalım. Burada gözüküyor ama yani açmamız lazım. Tamam, talep açıldığında o kısmı anlatacağım zaten. Geçtik. Zengin metin editörü demiş. Şimdi burada da atayacağınız temsilcilerin editörde, yani yazı yazılacak alandaki alanları seçebiliyorsunuz. Kısımları seçebiliyorsunuz. Bakın temsilci kısmı, dosya 2 bildirimini göster. Temsilcinin dosya 2 yüklemesini ya da işte şey yapmasını istiyorsanız buradan mesela şunu gösterebilirsiniz ya da temsilci yüklemesin kardeşim, hayır istemiyorum diyorsunuz. Bu şekilde neleri kullanabileceğini, bakın eklere izin ver. İsterseniz buradan kapatıyorsunuz. Dosya 2 bildiriminin bunu göstermeye gerek yok. Sonuçta temsilci bu. Onun izni var. İsterseniz kapatabilirsiniz. Kayıtlı kullanıcıda bakın gene eklere izin verdik. Burada dosya bildirimini göster derken evet deyip işte neleri yükleyebileceğini yalnızca yazmıştık ya, ayarlarda yapmıştık. Orada mesela genel ayarlarda
Buradan seçeceksiniz. Hepsini de yükletebilirsiniz. Size kalmış. Ya da işte megabaytını düşürebilirsiniz. Ama ayarlarda onu yapmanız lazım sonuçta. Burada sırf yapmanız olmaz. Direkt olarak ayarlarda yapmanız lazım. Burada işte kayıtlı kullanıcı neleri kullanabilir, neleri kullanamaz filan, işte o bu. Onları gösterebilirsiniz. Tamam, bu şekilde kalsın. Konuk kullanıcı. Bu da dediğim gibi eğer sitenize kayıt olmadan da size bir talepte bulunmak isterse, bakın eklere izin ver. Hayır. Kimin ne olduğunu bilmiyoruz sonuçta. Sitemize kaydı yok, kuydu yok. Misafir diyoruz, konuk diyoruz ama kötü, art niyetli insanlar da olabilir. O yüzden de eklere izin vermiyoruz arkadaşlar. Gelişmişe bakalım. Zaten konuk kullanıcı şu an etkinleştir demiş. Hayır demiş. Ayarlarda OTP açmıştık mesela arkadaşlar. Bakın şimdi bunu açacağım. Açık kalsın. Gelişmişe bakalım. Gelişmişte HTML yapıştırma izin ver demiş. Devre dışı olarak, varsayılan olarak geliyor. Gene bu varsayılan olarak kalsın arkadaşlar. Devre dışı kalsın. Çalışma saatleri. Çalışma saatleri, bakın bunların hepsi ücretsiz sürümünde gördüğünüz gibi. Çalışma saatleri, eğer internet sitenizde dediğim gibi birden fazla temsilciniz varsa, yani arkadaşınız var, temsilci atayabiliyorsanız onları mesela belli saatler aralıklarında gün içerisinde yapabilirsiniz. Hafta sonu, hafta içi, neyse artık onları ayarlayabileceğiniz çalışma saatlerini ayarlayabileceğiz. Yani şu saatlerde talepleri alabiliyoruz, almıyoruz bilmem ne filan işte. Tatilleri ayarlayabilirsiniz. İstisnalar var. Burada istisna neymiş? Mesela başlık bayram diyorum. Tarihte mesela 23 Nisan dedik. Program neymiş? Şöyle yapalım. 11-15 ya da 11-14. Tamam. Bu şekilde. Bayram. Bir şekilde istisnalar ayarlayabiliyorsunuz. Kullandıkça zaten aslında daha farklı şeyler, ama ana hattını zaten oluşturduk mesela. Ana iskeleti oluştu. Ayarlar falan. Şimdi bunlar biraz da ince ayarlarına giriyor. Ayarlar, temsilcinin çalışma saatlerini değiştirmesine izin ver demiş. Hayır, devre dışı temsilci. Onu yalnızca admin yapabiliyor. İsterseniz de değiştirebilir. Görünüme gidelim. Görünümde gene eklentinin stiliyle alakalı şeyler. Talep listesi. Burada renklerini bakın. Bu şekilde. Kontrol panelinin rengini falan da değiştirebilirsiniz. Talep etiketleri demiş. Etiket renkleri bu da arkadaşlar. Bakın talep etiketleri. Şimdi talep etiketleri. Burada gene şey gibi düşünün. Kategori şeklinde düşünün ama etikette de mesela arkadaşlar genel bir etiket sistemi kullanabilirsiniz. Mesela örnek olarak veriyorum. Şimdi sitenizdeki işlediğiniz konuya bağlı tabii ki. Ben buraya mesela WordPress diyeceğim. İşte buraya bir içerik yazabiliriz. Rengi işte bu şekilde kalsın. Tamam, neyse. Bir tane de WooCommerce diye yazacağım. Bunun da rengi tabii farklı olsun. Şöyle mor. Tamam, mor olsun bu da. Bu şekilde. 2 tane de etiketimiz olsun. Çünkü taleplerde onu ne işe yarar? Gelen talepleri, talep etiketi yaparsanız arkadaşlar mesela daha hızlı ulaşabilirsiniz. Yani o etiketli olan tüm talepleri bir anda görebilirsiniz. O yönden güzel. Şimdi farklı kategorilerde olup da aynı etiketi taşıyan talepler olabilir. Mesela WordPress ile ilgili farklı bir talep olabilir. Ama eklenti kategorisinde açılmıştır. Ama siz etiketi WordPress olarak etiketlerseniz o talebe, mesela talep ne olur? WordPress taleplerinin hepsini döktüğünüzde eklentili, tema olsun, bilmem ne olsun, tek tek kategori bazlı bulmanıza gerek kalmaz. Direkt olarak WordPress etiketi neyse hepsini size gösterir. Yani o yanı güzel. Bu şekilde kontrol panelinde destek eklentisinin ayarlar kısmını bitirdik. Şimdi burada başka şeyler de var. Hemen ona geçelim. Eklentinin genel ayarlarını yaptık. Şimdi diğer menüdeki sekmelerine bir bakalım. Hemen baştakiyle başlayalım. Talepler şu an tabii talep yok. Herhangi bir talep gelmedi. Müşterimiz yok. Destek temsilcileri
kısmına geldiğinizde bakın şu an bir tek ben varım zaten. Site yöneticisi olarak. Yeni dediğim gibi eğer sitenizde birden fazla kullanıcı varsa, büyük bir siteyseniz, orta ölçekli, büyük ölçekli neyse artık, temsilci atayacaksanız buradan temsilci atayabiliyorsunuz. Yeni ekle deyip buradan kullanıcılarını seçip ondan sonra da temsilci olarak atabilirsiniz. Tabii ki rolü de seçeceksiniz. Bakın agent diyor ama bunu değiştireceğiz tabii ki temsilci olarak. Temsilci rolleri demiş. Hemen şunu değiştirelim hatta. Bakın temsilci diyelim. Şimdi temsilcinin burada bakın yapabileceği artık kısıtlı alanlar var. Açılan adminde mesela bütün hepsi açıktır ama temsilcide mesela bazı şeyleri yapamaz, bazı şeyleri yapabilir. O yüzden bunları siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Varsayılan olarak budur arkadaşlar. Gelen budur. Bu şekilde. Bunları düzenleyebilirsiniz. Bakın WordPress kontrol paneline erişimi temsilcinin var. Bir şekilde bunu da değiştirdik. Bir de admin işte. Admin'de biziz zaten. Admin'de bakın hepsi açıktır arkadaşlar. Hepsi açık. Temsilci rolleri de bu şekilde. Çalışma saatlerini ayarlayabilirsiniz. Burada mesela çalışma saatlerini derken mesela siz yöneticisiniz. İşte haftanın 24 saati ama temsilcide farklı olabilir. İstisnalar ekleyebilirsiniz. Mesela istisna derken tatil diyorum. Tarihte mesela buradan işte herhangi bir şey, yine 23 Nisan'da mesela 00 23:59 bana tabii ki bakın ben kendimde yaptım onu. İstisnalarda hani kaydetmedik mi? Kaydetmemişiz herhalde. Burada pardon, admin olduğumuz için 24 saatti ya bizim. 24 saat haftanın 7 günü. İzin günlerini ayarlayabiliyorsunuz. Her yıl tekrarlanan hayır bilmem ne filan. Geçtik. Özel alanlara bakalım. Talep form alanları. Talep yazarken arkadaşlar çıkacak kısım. Mesela şöyle diyeyim. Yeni talepte mesela bakın. Müşteri ismi, konu, açıklama, kategori filan yazıyor. İşte e-posta adresi, konu, açıklama ve kategori. Karşı tarafta dolduracağı kısımlar arkadaşlar. Bakın talep form alanı. Bu şekilde. Talep alanlarına bakalım. Talep alanlarında var. ID, müşteri, konu, açıklama, durum, bakın öncelik. Oluşturulma tarihi. Kapanış tarihi. Son yanıt. Şöyle bir bakalım. Son yanıt, kullanıcı türü, tarih formatı, görüntüle tarih formatı şeklindeymiş. Neymiş? Tamam. Bu da varsayılan olarak bu şekilde geliyor. Bunu biraz kurcalamak lazım arkadaşlar. Aslında tam temsilci IP adresi, temsilci oluşturuldu. Yani çok da kurcalamamak lazım aslında varsayılan olarak. Ya da destek sayfasına gidip bunların ne işe yaradığını bakın. Detaylı bir şekilde burada anlatıyor. Buradan da bakabilirsiniz. Müşteri alanları demiş. Müşteri alanlarında e-posta adresi. Müşteri sonuçta sitenize kayıtlıdır zaten. Sadece temsilci alanları demiş. Burada herhangi bir şey yok. Yeni ekle diyelim, neymiş? Deminki kutudan buradan seçiyorsunuz ama burada da herhangi bir şey yok varsayılan olarak. Herhangi bir kayıt alanı yok. Temsilci alanı yok. Yani sadece temsilci alanları. Tamam. Bunu da geçtik. Talep listesi neymiş bakalım. Temsilci talep listesi. ID, konum. Bu da şu kısımla alakalı aslında bir tane oluştursak iyi olurdu. Talep oluşturalım hatta. Kendi kendimize bir talep oluşturalım.
Dosya ekleyebiliyoruz. Bakın. Ondan sonra kategori seçelim. Genel dedim. Bakın müşteriye bilgi gönderme yani o tarafa bir e-posta gidecek. Bunları da kabul edecek. Gönder diyorum. URL'si çıktı. Talep listesine bir bakalım. Bakın açık. Önceliği var, kategorisi var. Atanan şu an hiçbiri demiş burada. 8 saniye önce demiş. Kontrol paneline bakalım. Bakın yeni bir talep var. Çözülmemiş, atanmamış, kapalı. Daha biz kendimiz üzerimize almadığımız için 0 gözüküyor. Bak, bu şekilde. Şimdi şöyle talep listesine geleyim. Talebin içine girelim. Evet, kupon durumu demiş. Şu kupon durumu ne? Kupon durumu değil. Öyle bir şey yok. Onu düzelteceğiz. Talep durumu geçecek o. Ona daha gelmedik. Geleceğiz tabii ki. Bakın kupon durumu bilmem ne bilmem ne. Açık. Öncelik düşük. Buradan mesela önceliğini ayarlayabilirim. Mesela yüksek diyebilirim. Kategorisini değiştirebilirim. Buradan açık müşteri yanıt bekliyor falan demiş. Gerçi mesaj attığınızda zaten otomatik olarak değişecek. Karşı tarafa gidecek çünkü. Şimdi biz kendimiz admin yöneticiye talep açtı. Test kısmında zaten göstereceğim ama şu alanı göstermek istiyorum. Bakın kupon durumu diyor ya, talep durumu aslında müşteri. Talep bilgileri bu alan. Ek alıcılar, işte etiketler. Daha o kısma gel. Bakın atanan bana ata dediğimde direkt olarak kendi üzerime alıyorum bu sefer talebi. Ben ilgileniyorum o taleple. Bakın durum, konu, ad, kategori, öncelik, atanan, güncelleme tarihi. Öğeleri listele, öğeleri filtre uygulama demiş. Tamam, geçtik. Varsayılan filtre. Filtreliyorsunuz burada arkadaşlar, bakın. Tümü çözülmemiş, atanmayanlar benim kapalı silindi. Atanmamış diyelim şuna da. Atanmayan değil mi? Atanmamış dedik. Gönder. Kaydet diyelim. Müşteri talep listesi. Gene aynı şekilde tümü çözülmemiş, kapalı. Yani şu kısım konu, durum, konu, ad, kategori, öncelik, atanan, güncelleme tarihi. Şurası, evet. Oluşturma, güncelleme. Daha fazla ayara bakalım. Temsilci görünümü, güncelleme tarihi, azalan, yönlendirme, çözümlenmemiş durumlar. Tamam, müşteri görünümü. Buna bakalım. Bunlarda da herhangi bir şey yok. Bakın otomatik yenileme varsayılan durumu. Burada da şöyle bir şey hemen göstereyim. Bakın eylemleri listele. Yenile, otomatik yenileme var. Bir de yenile var. Yenile. Açık deyip gönderdiğinizde belli bir süre içerisinde bu kendi kendini sürekli günceller arkadaşlar. Cevap gelip gelmediğini oradan görebilirsiniz. Şimdi başka, kendi kendimize yazdığımız için şimdi teste şey yapacağız. Farklı bir isim üzerinden yapacağız yani. Öyle gösteririz. Talep listesi. Şimdi e-posta, bu da önemli olan kısımlardan biri. E-posta bildirimi. Burada sitenizin e-posta adresini, ondan sonra onu yazıyorsunuz. Gönderen e-posta adresi. Hatta şöyle bir bakalım. Normalde bir talep oluşturduğum bir e-posta gelmesi lazımdı. Bakıyorum e-postalarıma herhangi bir şey gelmemiş. Neden? Burayı doldurmadığım için arkadaşlar. Şimdi sistemde ne kullanıyorum ben? Hemen bakalım. Şöyle açalım. Bakın. E-posta adresimiz. Info. Bunu alıyorum. Gönderen e-posta adresi. SMTP ayarlarımız var zaten. E-posta gönderip alıyoruz zaten sitemizde. Eklenti de sonuçta gelen talepleri işte bize ulaştırması için bir e-posta sistemini kullanması lazım. O yüzden de buraya işte şöyle destek dedik. Cevaplama adresiniz mesela
farklı bir e-posta üzerinden de olabilir icabında. Ama gene aynı adresi yazıyorum. Bu şekilde. Ekleri mesela eklerle birlikte gelmesini istiyorsanız e-postanızın gerçek dosya ya da dosya bağlantıları şeklinde de gösterebilir. Öyle olsun. Böyle kaydedin. Yani bu e-posta kısmını, e-posta bildirimlerini unutmayın arkadaşlar. Bunu doldurun yani. Yoksa e-posta gelmez. Talepler size ulaşmaz yani. E-posta olarak gelmez. Sitede sürekli bakmak zorunda kalırsınız böyle. Talep bildirimleri. Bunları da Türkçeleştirmeniz lazım. Burada da işte hemen şöyle çevirelim. Bakın yeni bilet müşteri onayı. Bilet değil de talep diyelim işte. Yeni talep. Koşullar mesela tetiklemesi bir talep oluşturulduğunda yeni bir talep oluşturduğunda müşteri karşı taraf yeni talep oluştur olarak algıladığı için tetikliyor ve bu şekilde bakın bir e-posta gidiyor. Bize ulaştınız. Teşekkür ederiz. Talebinizi aldık. Böyle bir e-posta gidiyor mesela. Bunları da. Bunlar dil dosyalarında yok arkadaşlar. O yüzden de çevrilmiyor. Buradan çevireceksiniz. Yani eklentinin içinden yapacaksınız bunları. Biletiniz başarıyla oluşturuldu filan. Genel alıcılar bakın buraya dikkat edersiniz zaten. Genel alıcılar müşteri. Yani karşı taraf talebi kim oluşturduysa onun göreceği bir e-postadır bu. E-posta içeriği. Onu da böyle kaydedelim. Kullanıcı kaydı OTP. Dedim ya tek şifrelik arkadaşlar. Bir kullanıcı. Şöyle yapalım. Kullanıcı kaydı OTP'si demiş. Tamam. Şöyle. Bunları böyle bakın burada diyor zaten. Kullanıcı kaydı için tek kullanımlık şifreniz aşağıdadır. 6 haneli bir rakam gönderiyorlar. Şifre gönderiyor arkadaş sistem. Yapıştır dedik. OTP denen kısımda geliyor zaten o. Misafir girişi de aynı şekilde bakın. Çevir dedik. Misafir girişi için tek kullanımlık şifreniz aşağıdadır. Gene aynı şekilde. E-posta bildirim ama şu kısmı unutmayın. Yani buraya e-postanızı muhakkak yazın. Ayarları yaptık. Lisanslara bakalım. Lisansta da işte ücretli versiyonunu aldığınız zaman lisans anahtarı etkinleştiriliyor falan. Pro özelliklere bakalım. Orada da pro özellikleri falan işte yazmışlar. Neler var neler yok bilmem ne falan. Evet. Eklenti inceleyebildiğim kadar böyle. Bu şekilde arkadaşlar. Ne yapalım? Bir tane test yapalım şimdi. Hem testi yapalım, e-postalara bir bakalım. E-postalardan nasıl bir şeyler geliyor, ne yazılıyor, ne ediliyor falan bir talep oluşturalım. Onları inceleyelim. Testimize başlayalım. Sağ taraftaki alan bizim sitemizde kayıtlı olduğumuz alan. Yani ne var? İşte yönetici olarak şu an talepleri bekliyoruz arkadaşlar. Bize gelecek olan talepleri bekliyoruz. Aslında e-postayla zaten haber verilecek bize de. Şimdi aynı anda göstermek istiyorum. Sol taraftaki alanda yeni bir özel pencere. Burada herhangi bir üyeliğimiz falan yok. Bir şey yok. Yani siteye geldik gene. Artık talep oluşturacağız. Yani baktık işte hoşumuza gitti. Bir şeyle ilgili bir şey var. Sorun var. Ne yapıyorum? Bir destek oluşturacağım. Bir destek talebi açmak istiyorum. Destek kısmına geldim. Bakın giriş yapınız. Eğer kaydım varsa zaten giriş yapacağım ama kaydım yok. Burada kayıt oluşturabilirim. Bakın arkadaşlar. Kayıt oluşturabilirim. Bir de ayrıyetten dediğim gibi misafir olarak tek seferlik bir şifreyle giriş yapabilirim. Bu ama kayıt olmuyor. Siteye kayıt olmuyorsunuz. Kayıt olmadan size talepte bulunun. Onu sonrasında bırakacağım. Şimdi biz bir siteye kayıt olalım ilk önce. Destek oluşturacağız tabii ki. Bakın. Lütfen kaydolun. Verdiğiniz e-posta adresinize 6 haneli tek kullanımlık şifre gönderdik diyor. E-postamıza bir şifre gönderildi. Bakın 6 haneli tek kullanımlık şifre gönderdik diyor. Hemen e-postayı bir açalım bakalım. Merhaba kullanıcı kaydı için tek kullanımlık şifreniz hemen bize 6 haneli bir şifre gönderdi. Onu aldım. Buraya yapıştırdım arkadaşlar. Gönder diyorum. Şimdi
Gene bir e-posta geldi. Hemen bakalım. Site yönetimine gelen e-posta bu da. Mağaza VPA sitenizde yeni kullanıcı hesabı açıldı. Aslında bu güzel. Neden? Şöyle bir şey düşünün arkadaşlar. 6 hanelik şifreyi gönderiyor ki bir spamı engellemek için bence. Böyle herkes, o botlar direkt olarak burada form olduğu için bunu doldurup gönderse bile üyelik açılmıyor. Yani sayfanızda abone üye olamıyor arkadaşlar. O 6 hanelik kodu girmek zorunda. Böylece sayfanızda da üye oluyor. Hatta ona da şöyle bakalım. Sayfamıza kullanıcılar sekmesini şunu yenileyelim. Bakın gördüğünüz gibi siteye şu an üye oldu. Şimdi artık talebimize geçelim. Biz hala bekliyoruz tabii. Bakın sağ tarafta bizim admin olan temsilciyiz biz tabii ki. Talep temsilcisiyiz. Bekliyoruz. Talep gelsin diye. Şimdi hemen bir yeni talep oluşturalım. Hatta bakın profilim de varmış. Burada profilim işte neymiş? İsmimi bakın, lütfen adınızı giriniz. Adım zaten yazıyor. Tamam, bilmem ne falan. Hemen talebe geçelim. Konu ürün, toplu ürün alımı diyelim. Dur. Toplu ürün alımı dedik. Merhaba, toplu şekilde ürün almak istiyorum dedik. Dosya, bakın dosya ekleyebiliyor. Dosya maksimum, ama bunu isterseniz dediğim ayarlarda vardı. Kaldırabilirsiniz, işte gösterebilirsiniz ya da göstermezsiniz. Dosya ekleyebilir. Kategoriyi seçiyorum. Baktım ya neyle ilgili? Evet, ürünle ilgili. Tamam. İsim, e-posta, bunları kabul ediyorum. Bunu da kabul ediyorum ve gönder diyorum. Bakın bize ulaştığınız için teşekkür ederiz. Talebinizi aldık. Burada da direkt olarak zaten talebi bastığınızda linke direkt olarak ikinci talep açıyor arkadaşlar. Ama biz ikinci talebi açmıyoruz zaten. Talep listeme bakıyorum. Evet. Burada toplu ürün alımı bu şekilde. Şu an açık pozisyonda. Geldik şimdi bizim kendi sayfamızda, yani admin kısmına geldik. Admin'de temsilci olarak beklediğimiz yere. Hemen şunu bir yenileyelim. Yenile diyorum. Bakın hemen geldi. Şöyle. Kontrol paneline bakıyorum. Yeni bir talep var. Çözülmemiş. Atanmamış. Ondan sonra istatistikleri gösterecek şimdi. Bakıyoruz. Trendlere. İşte şu saatler arasında bakın bir tane gelmiş, açılmış bilmem ne falan. Daha çözülmedi, kapanmadı. Ondan sonra atanan yok. Ama hemen talep listesine döndüm. Cevap vermem lazım. Şu an açık pozisyonda duruyor. Merhaba, toplu şekilde ürün almak istiyorum demiş. Talep detayları. Bakın talep detayları da tabii ekranı küçülttüğüm için şimdi tarayıcıyı bu şekilde açtı. İşte açık, düşük. Burada IP numarası. Ondan sonra tarayıcısı bilmem ne falan. Bunu yanlış aldım. Google Chrome değil ki ya. Windows 10. Windows 10 da değil. Enteresan. Ama IP doğru. Geçtik. Talep detayları. Merhaba, toplu şekilde ürün almak istiyorum. Merhaba. Size yardımcı olmak isterim dedim. Bakın olarak gönder dediği cevapla diyorum. Emin misiniz diye soruyor size. Evet. Eminim. Gönder. Tekrar e-postalar geldi. Şimdi e-postaları bir açalım. Destek talebi. Biletiniz başarıyla oluşturuldu. Bakın bunları hep ayarlarda yapmıştık arkadaşlar. Destek talebi. Merhaba, size yardımcı olmak isterim. Bize gelen cevap mesela bu soruyu yazana gelen cevap bakın. Yazan kişi. Yani bunu Türkçeleştireceğiz. Yanıtlı da olacak. Bu cevap verdi diyecek mesela. Raporlandı derken bunu da değiştirebiliriz. Bu şekilde. Evet. E-posta sistemi güzelce çalışıyor arkadaşlar. Onu da gördük. Hemen şunu bir yenileyelim. Aslında otomatiğe bağlasaydık iyiydi. Yenile diyelim. Bakın. Müşteri yanıtı bekleniyor. Ne oldu? Burada arkadaşlar talep oluşturdu. Site yönetimi yani temsilci cevap yazdı. Şimdi de karşı taraftan talebi oluşturandan
haber bekliyoruz. Yani cevap bekliyoruz. Müşteri yanıtı bekleniyor. Bekliyoruz yani şu an. Talep listesine geri gideceğim. Bekliyorum arkadaşlar. Şimdi hemen cevap yazalım. Merhaba, size yardımcı olmak isterim. 10.000 adet telefon kılıfı alacağım. Fiyat dedim ve gönder diyorum. Bu şekilde bakın. Böyle mesajlaşacağız arkadaşlar. Yani karşı tarafla sizin aranızda böyle bir talep formu, yani mesajlaşacaksınız. Yardımcı olacaksınız. Bu şekilde sitenizde etkileşimi çok fazlalaştırırsınız. Hem de bu bir karşı tarafa bir, nasıl diyeyim size, memnuniyet verir arkadaşlar. O da var yani. Öyle düşünün. Ha, bu şekilde işte şuraya da artık şey yapalım. Kapatalım konuyu. Fiyatı 1000 lira dedik. Tamam, at. Sağladık. Yanıtla ve kapat diyorum. Hemen şuraya geçelim. Talep listesine bakalım. Kapandı. Bakın. Talep listesine tekrar geldim. Tamam. Şu an kapalı olarak gözüküyor. Yani bu şekilde arkadaşlar, mesela ne oldu? Burada etiket vardı değil mi? Etiket buradan etiket ayarlamıştık herhalde. Aynen. Burada mesela WordPress'e etiketleyebilirim. Bakın yaptığınız bütün işlemler filan arkadaşlar hepsini burada yazıyor, geçiyor böyle. Güzel yapmışlar. Temsilci profilim var. Burada mesela buraya bir imza yapabilirim. Profilim, yeni talep listesi, kontrol paneli. Bu şekilde kullanabiliriz. Şimdi bir de şeye bir bakalım arkadaşlar. Misafir olarak bir bakalım. Misafir olarak nasıl olacak? Ona bir bakalım. Desteğe geldik. Bu şekilde dursun. Şimdi misafir olarak burada giriş yapabilmesi için yapılacak işlem var. O da ne arkadaşlar? Eklentimizden ayarlar. Eklentimize geldik. Bakın destek, ayarlar kısmına geldim. Genel ayarlarda arkadaşlar burayı atladım aslında. Normalde burayı anlatırken göstermem lazımdı. Müşterinin yeni talep oluşturmasına izin ver. Burada misafir kısmını seçerseniz, bakın misafir kısmını seçerseniz kaydediyorum. Zaten diğer misafir için etkinleştirmiştik, açmıştık talep oluşturmasını. Şimdi bunu bir ön beylinde temizleyeyim. Şimdi sayfayı bir daha yenileyelim. Bakalım. Bakın. Tek kullanımlık şifre kullanarak oturum açın. Misafir olarak yeni talep oluştur. Mesela misafir olarak yeni talep oluştur diyorum. Herhangi bir şey istemedin ama yani bunu ne kadar mantıklı olur açmak bilemiyorum. Gene dur bakalım, yazalım. Ama diyelim e-posta adresi, hatta aynı e-posta adresini yazsak kabul eder mi? Etmez. Değil mi? Bence etmez. Tamam, farklı bir şey yapalım. Tamam, konu merhaba. Tamam, geçtik. Genelledik. Bunları da kabul ettik. Gönder diyorum. Evet. Bu şekilde talep oluşturduk. Bakın böyle gözüküyor. Talep listesini ama göremiyor. Talep detayları var. Destek talebi var. Yenile. Yalnızca bu şekilde arkadaşlar. Bakın, yanıt göndermek için oturum açmanız gerekir. Bu şekilde. Yani yalnızca talep oluşturup gönderdi ama ondan sonrasını artık kontrol edemiyor, takip edemiyor, cevap yazamıyor. Bakın, yeni yanıt göndermek için oturum açmanız. Yani yanıt geldiği zaman şeye bir bakalım. Kontrol panelimize bir bakalım. Talep listesi. Merhaba. Evet, bakın gelmiş. Tamam. Hatta cevap diyelim. Gönderelim cevapla. Tamam. Yenile diyorum. Tamam, bu şekilde yani soru soracak, cevaplayacak. Karşı taraf geldikçe, yazdıkça, ama cevap, bak, cevap yok mesela. Pardon. Yenile, oraya kopla. Yok. Yalnızca bir talep oluşturup gönderdik. Karşı taraf artık ne yazarsa. Ama cevap vermek istiyorsanız arkadaşlar işte ne yapacak? Giriş yapacak, edecek. Tamam, bunu da gördük. Şimdi tekrar destek kısmına bir gidelim. Tek kullanımlık şifre kullanarak oturum açın. Bir de buna bakalım. Burada
arkadaşlar siteye e-postanızın kayıtlı olması lazım ki, ya da misafir olarak girdiğinizde, ama onda da kısıtlamalar var tabii ki. Bayağı detaylıymış ya. Evet arkadaşlar, biraz uzun bir inceleme oldu. Detaylı bir inceleme oldu ama dediğim gibi videonun başında da o kadar destek kısmındaki başlıkları gördüğünüzde hepsini açıklama, yani çoğunu zaten gösterdik. Tek tek de gösterdim zaten. Bazılarını tabii ki fazla detaya inemedik. İlgili alanların detaylı anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Umarım faydalı olur. Böyle bir eklentiye, yani sitenizde etkileşimler yapmak istiyorsanız, e-ticaret siteniz, özellikle de bakın e-ticaret sitesi olanlar için diyorum. Bence böyle bir destek açabilirsiniz. Destek talebinde bulunabilirler. Buradan mesela yazışabilirsiniz. Artı takip edebilirsiniz işte. Daha sonra da geçmişe dönükte. Bence güzel bir şey. Kullanılabilir ve ücretsiz. Bakın, bu yaptığımız bütün işlemler ücretsiz kısmıyla yapılan yani her şey. Ücretli kısmında dediğim gibi bazı şeyler eksik. Olsun, önemli değil. Bayağı da yordu beni de. Arkadaşlar, kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Desteklerinizi bekliyorum. Beğendiyseniz de, faydalı bulduysanız bu çalışmayı, beğeni atıp yorum yazıp ve paylaşırsanız da çok sevinirim. Bana çok büyük bir desteği olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.